Merhaba dostlar, ben Ozan. Malum yeni yıla yaklaşıyoruz. O yüzden fiyatlar yükselmeye başlıyor. Bu videoda sizlerle beraber zam gelmeden alınabilecek en iyi gaming laptoplara yakından bakacağız. Her zamanki gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Ve şu anda piyasaya baktığım zaman fiyat performans, soğutma ve deneyim yönünde düşündüğümde en iyi gaming laptoplardan bahsedeceğim. Laptop alırken nereden aldığımız satıcılar da çok önemli. Bu laptopların en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan almanı öneririm. Son bölümde de hangisini almak daha mantıklı bunun hakkında konuşacağız. O zaman bu laptopları neye göre seçtin dersen, özellikle kronik sorunlardan uzak, aldığında seni uzun yıllar götürecek, herhangi bir problem yaşatmayacak cihazlar. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gaming laptoplar sadece oyun için değil, yazılım, grafik tasarım, 3D modelleme, çizim için de kullanacaksanız, mühendislik, mimarlık için alınabilecek, video editör, fotoğrafçıysanız da kullanılabilecek cihazlar. Ve açıkçası bu aralar bir laptop alacaksanız bence hiç vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Çünkü bu fiyatlar bu seviyede kalmayacak. Ve bence şu anki şartlarda minimum bütçemizde 23.000 olmalı ve 60.000'e kadar çıkacağız. Şimdi hiç uzatmadan bu piyasada alınabilecek en ucuz gaming laptopumuza başlayalım. Burada Victus 15'i görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 5200 MHz olarak gelirken 512 SSD ile de birlikte geliyor. Burada ikinci bir SSD slotu yok. Ekran kartı kısmında RX 6550M'i görüyoruz. RX 6550M 3050'ye yakın, 2050'den daha performanslı. 3050 DLSS öne geçiyor ama arada çok bir fark yok. 15.6 inç IPS Full HD 144 Hz 9 MS'lik bir ekran burada kullanılmış. %45 NTSC'ye sahip. Yani ekran kalitesi ortalama diyebilirim. Batarya olarak da gündelik bir kullanımda 3-4 saat ekran süresi verebiliyor. İkinci sırada 25.000 civarı bir bütçe ile Acer Nitro 5'i görüyoruz. i5 13. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 5200 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında bu laptopun en önemli artısı RTX 3050 fakat 6 GB VRAM ile gelmesi. Yani burada 4 GB'lık 3050 ile karıştırmayın. Piyasada çoğunlukla 4 GB'lık 3050'yi görüyoruz. Özellikle 6 GB'lık 3050 SolidWorks, AutoCAD gibi uygulamalar yüksek grafikli AAA oyunlarda VRAM darboğazından kurtarıyor. 3050'nin 6 GB'lık versiyonu bazı noktalarda 3050 Ti'nin de önüne geçmeyi başarıyor. Ama bu laptopun 4050 ve 4060'lı modellerine bakmayın. Çünkü soğutma olarak bu kasa RTX 40 serisine çıktığımızda biraz zayıf kalıyor. Watt değerleri de düşük olduğundan performans olarak çok iyi bir deneyim alamıyoruz. O yüzden Nitro V15 serisinde sadece bu laptopu alın. 3. sırada 25-30 bin bandında benim favori laptopum HP Victus 16'yı görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil 7640S 6 çekirdek 12 threadlik, performans anlamında bu fiyatlardaki en güçlü işlemciyi görüyoruz. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 3050'nin 6 GB VRAM'e sahip 95 Watt'lık versiyonu görüyoruz. Yani buradaki 3050 tam performans diyebilirim. Bu ekran kartı 4 GB'lık 3050 oranla yaklaşık %20 daha iyi ve bazı noktalarda 3050 Ti'nin de önüne geçmeyi başarıyor. 16.1 inç Full HD 144 Hz IPS bir panelle geliyor ve genel olarak laptopa baktığımda kasa kalitesi, soğutma yönünde de bu fiyat bandındaki en iyi laptoplardan biri. 4. sırada da 4060'ta en ucuz laptop yani HP Victus 15'in 4060 versiyonunu görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 12 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın 75 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Açıkçası bu fiyatlarda 140 Watt bir 4050 almak yerine 75 Watt TDP'li RTX 4060 almak daha mantıklı. 15.6 inç Full HD IPS bir panelle geliyor. Soğutma sistemi yönünde Victus 16 kadar üst seviye değil fakat kesinlikle ısınma sorunu yaşatmayan bir laptop. Victus 16 ile aradaki soğutma farkının sebebi de kasanın daha küçük olması ama burada ekran kartının watt değerleri daha düşük olduğu için bunu dengeliyor. 35.000 bandında da fiyat performans, soğutma, ekran kalitesi deneyimiyle düşündüğümde benim de favorim, kanalda da incelemesi olan Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. Ekran kalitesi anlamında ciddi anlamda ayrışıyor. 15.6 inç Full HD IPS ve 144 Hz bir tazeleme ile beraber geliyor. Burada baktığımız zaman ekranda renkler, canlılık, özellikle de gerçekçilik yönünde çok daha iyi bir seviyede.
seviyede. Çünkü genelde bu fiyatlarda %45 NTSC'li yani klasik gaming laptop ekranlarını görüyoruz. Standart panellerle kıyasladığımda aradaki renk farkı çok bariz bir seviyede. RAM tarafında da 16+8 çift kanal 24 GB RAM ile birlikte geliyor. Bu fiyat bandında özellikle Intel işlemci, iyi bir ekran, sağlam bir soğutma istiyorsak Lenovo Log benim favorilerimden. 40.000 bandında da Asus TUF A15'i görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil 7435HS burada kullanılmış. 16 GB RAM ve 512 SSD ile beraber geliyor. Burada üst kapakta metal bir yapıya yer verilmiş. Kasanın diğer detayları da plastik olarak önümüze çıkıyor. Fakat Asus TUF A15'i rakiplerinden ayıran en önemli detaylardan biri kesinlikle malzeme kalitesi. Hem iç yüzeyi hem de arka yüzeyde esneme yapmayan ciddi anlamda dayanıklı bir kasayla beraberiz. Fiyatına oranla da verdiği hissiyat gerçekten üst seviyede. Klavye hissiyatı da oldukça başarılı. Ryzen 7 7. nesil yüksek performanslı bir işlemci kullanılmış. Cinebench'te tek çekirdek 1500, çoklu çekirdekte de 13700'ü geçmeyi başarıyor. 16 GB 4800 MHz 8x2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 M.2 SSD ek olarak da bir adet boşta olan M.2 yuvamız da var. Full HD 144 Hz'lik bir paneli burada görebiliyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla gerçeğe çok yakın renkler verebiliyor. Burada kontrast, renk doygunluğu ve canlılık açısından da bu ekranın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. CS2, Valorant gibi yüksek FPS aldığımız oyunlarda G-Sync desteğiyle 144 Hz'e optimize ederek görüntüdeki yırtılmaları ciddi şekilde engelliyor. Eğer yine bu bütçelerde ben Intel işlemci istiyorum diyorsan Acer Nitro 5'in i7 12. nesil versiyonunu görüyoruz. 16 GB RAM tek kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın tam performans 140 Watt'lık versiyonu kullanılmış ve bu laptopa 64 GB'a kadar RAM, 4 TB'a kadar depolama takviyesi yapabileceğiz. 15.6 inç 165 Hz %100 sRGB renk gamutuna sahip Full HD IPS bir panelle geliyor. Bu laptop oyun, tasarım, render içinde kullanılabilecek, her anlamda düşündüğümde oldukça mantıklı bir cihaz. Piyasadaki çoğu oyunu yüksek grafikler 100 FPS üstünde rahatlıkla oynayabilirsin. Sadece oyun için değil, render, grafik tasarım, 3D modelleme için de gayet mantıklı bir laptop. 40.000 bandında da benim favorilerimden diyebilirim. Ve bu laptopun 1 TB SSD'li olan versiyonu da şu anda gayet iyi fiyatta. İkisini de rahatlıkla önerebilirim. Ama bu fiyatlarda çok kalacak bir laptop değil. Benim için birinci öncelik işlemci performansı diyorsan, laptopu render için AutoCAD, SolidWorks gibi uygulamalarda kullanacaksam HP Victus 16'nın i5 14. nesil HX işlemcili versiyonunu görüyoruz. i5 14. nesil 2024 versiyon HX serisi yani en güçlü işlemcilerden biriyle beraberiz ve bu işlemci i7 13. nesilden de yaklaşık %10 daha iyi. Yine 16 GB 8x2 5600 MHz RAM'lerle gelirken Victus 16'nın 2024 kasasıyla karşılaşıyoruz ve RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu laptopa 64 GB'a kadar RAM takviyesi yapabileceğiz. İşlemci, ekran kartı ve soğutma yönünde düşündüğümde en sağlam laptop ve buradaki işlemci HX serisi yani çekirdek sayısı artırılmış yüksek performanslı bir işlemci olduğundan hem Ryzen 5 8. nesil hem de Ryzen 7 8. nesilden çok daha önde. Yani burada i5 işlemci almamıza rağmen aslında i7'nin rakibi olan Ryzen 7'den daha iyi bir performans alıyoruz. Şu anda bu bütçelerde 32 GB RAM ve batarya performansıyla benim favorim de Victus 16'nın Ryzen 7 8. nesil versiyonu. 8 çekirdek 12 threadlik bir yapıya sahip, 32 GB RAM 16x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 16.1 inç Full HD IPS 300 nit %62 sRGB renk gamutuna sahip. Bu fiyat bandı için gerçekten dengeli bir laptop diyebilirim. 50.000 bandında laptop aldıktan sonra RAM yükseltmesiyle vesaire uğraşmak istemiyorum diyorsan Victus 16'nın Ryzen 7 8. nesil ve 32 GB 16x2 5600 MHz RAM'le gelen 4070'li versiyonu bu fiyatlarda şu anda en mantıklı cihazlardan diyebilirim. Ekran kalitesi orta seviye olsa da bu fiyatlarda 32 GB RAM, 8. nesil Ryzen işlemci ve 4070'in 120 Watt'lık versiyonuyla gelmesi önemli bir artı. Ama benim bu bütçelerde favorim kesinlikle Acer Nitro 16. Bu laptopta performans ve sıcaklık değerleri olarak en
dengeli işlemcilerden Ryzen 7 7. nesil işlemciyi görüyoruz. 8 çekirdek 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, tek kanal 5600 MHz olarak geliyor. Bu laptopta çift slot var. Aslında bu laptopun tek kanal bir RAM'le gelmesi önemli bir artı. Çünkü bu laptopa 64 GB'a kadar RAM takviyesi yapabiliyoruz. Laptopun içini açtığımızda da garanti kapsamı dışında kalmıyor. Uzun vadede 32 GB'a yükseltirseniz daha iyi olur. Bu laptopla uyumlu RAM'in linkini de açıklamaya koyarım. 16 inç Full HD Plus %100 sRGB ekran burada da kullanılmış ve bu ekran 500 nit parlaklığa sahip. Panel kalitesi olarak da bu fiyatlarda 4070 kullanan en sağlam laptop diyebilirim. Soğutma sistemi olarak da laptopu ne kadar zorlarsak zorlayalım 80 derecelerin üstüne neredeyse hiç çıkmıyor. Bu fiyat bandında ekran kalitesi yönünde de rakipsiz diyebilirim ve 90 Watt batarya da önemli bir artı. Bu fiyatlarda batarya performansı olarak da en iyi laptop diyebilirim. Gündelik bir kullanımda bu batarya aynen Acer Predator gibi 5-6 saat rahatlıkla götürecektir. Yani her yönüyle düşündüğümde en dengeli cihazlardan diyebilirim. Fiyatı son zamanlarda artan ama bu fiyatlarda da çok kalmayacak, yakın zamanda tekrardan zamlanma ihtimali yüksek olan Asus TUF A15'i görüyoruz. i7 13. nesil H serisi işlemciyi burada görüyoruz. RTX 4070'in 140 Watt'lık tam performans versiyonuyla karşılaşıyoruz ve burada ekran kartının gücünden tam olarak yararlandığımız Advanced Optimus desteği de bulunuyor. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 15.6 inç Full HD 144 Hz IPS %100 sRGB olmasıyla renkleri olduğu gibi veriyor. Yani ekran kalitesi olarak da Photoshop, video edit gibi işlerle uğraşıyorsanız bu ekran kesinlikle yeterli olacaktır. Oyun tarafında da i7 13. nesil ve RTX 4070 çok iyi işler çıkartıyor. Last of Us gibi AAA oyunlarda en yüksek ayarlar 90-100 FPS'leri rahatlıkla görebiliyoruz. CS2, Valorant gibi e-spor oyunlarını 300 FPS üstünde oynayabiliyoruz. Genel olarak malzeme kalitesi ve klavye hissiyatı da başarılı bir laptop. Bu fiyatlarda da tartışmasız en iyi cihaz diyebilirim. Ama ben büyük ekranlı bir laptop istiyorum diyorsan da HP Omen 17'yi görüyoruz. Ryzen 7 8. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4070'in 120 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 17.3 inç Full HD %100 sRGB panel burada kullanılmış. Özellikle kasa kalitesi yönünde Victus serisinden bir kademe daha önde olduğunu söyleyebilirim. Soğutma sistemi ısınma konusunda da herhangi bir problem yaşatmayan bir laptop ve son sırada da şu anda fiyat performans olarak da gayet mantıklı bir laptop olan Acer Nitro 16'nın 2024 versiyonunu görüyoruz. Ryzen 7 8. nesil yapay zeka destekli bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB RAM 16x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında 4070'in 140 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. 16 inç 2K %100 sRGB 165 Hz bir panel burada kullanılmış. Ekran kalitesi, performans ve soğutma yönünde bu fiyatlardaki açık ara en iyi laptop diyebilirim. Dostlar, şimdi son olarak favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçeyi 25.000 bandına çıkaramıyorum, alabileceğim en ucuz gaming laptopu istiyorum diyorsan Victus 15 RX 6550M ekran kartıyla düşündüğümde bu fiyatlarda fiyat performans yönünde de en mantıklı gaming laptop diyebilirim. Ama bence bütçeyi zorlayabiliyorsak RTX serisinden en azından 3050 fakat 6 GB VRAM'li bir laptop almak 2024 şartlarında bence mantıklı diyebilirim ve benim de uygun fiyatlı olarak favorim HP Victus 16. 30.000 bandında bir bütçeyle benim için birinci odak ekran kartıysa, yani oyun için 3D modelleme veya tasarım anlamında kullanacaksam HP Victus 15'in 4060 versiyonu en mantıklı laptopken ekran kalitesi 24 GB RAM ile 35.000 bandında favorim de Lenovo'nun Log modeli. 16 GB RAM'de ileride yükseltme ihtiyacı hissedeceğimizden 24 GB RAM ile Lenovo'nun Log modeli bu fiyatlarda favorim. 40.000 bandında da her anlamda düşündüğümde benim favorim Asus TUF A15. Ama ben Intel işlemci istiyorum diyorsan Acer Nitro 5'te şu anki fiyatlarla çok mantıklı. 45.000 bandında render, mühendislik, AutoCAD, SolidWorks gibi uygulamalar için bir laptop alacaksam Victus 16'nın i5 14. nesil HX işlemcili versiyonu.
Fakat genel donanım olarak daha dengeli. Benim bu fiyatlardaki favorim de Victus 16'nın 32 GB RAM 1 TB SSD ile gelen Ryzen 7 8. nesil modeli. 4070'li bir laptop alacağım. RAM yükseltmesiyle uğraşmayayım. Benim için ekran kalitesi çok da önemli değil. Soğutması sağlam olsun diyorsan yine Victus 16'nın 32 GB RAM'li versiyonu. Fakat 50.000 bandında özellikle ekran ve kasa kalitesiyle rakipsiz Acer Nitro 16 şu anki fiyatlarla benim kesinlikle favorim. Büyük ekranlı ve 4070 bir laptop istiyorsak da HP Omen 17. 60.000 bandında da sıvı metal soğutması, 32 GB RAM'i, 2K ekranıyla Acer Nitro 16 ve açıkçası listeyi genel anlamıyla değerlendirdiğimde şu anki piyasada zam gelmeden alınabilecek en mantıklı gaming laptoplar bunlardı ve fiyatlar sürekli değişebiliyor. O yüzden sürekli olarak güncellemeye çalıştığım, önerdiğim laptopların linkini de bir liste yapıp açıklama ve yorumlara koyarım. Tabii ki bu laptopların hepsinin de güvenilir satın alma linkleri aşağıda var. Oradan almanı öneririm ve bence bu aralar bir laptop alacaksanız vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Çünkü bu fiyatları arayacağız gibi duruyor ve bu tarz laptop incelemeleri çok fazla araştırma, bir o kadar da emek istiyor. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.